Herkese merhabalar, ben iç mimar Muzaffer. Bugün sizlerle beraber SketchUp'ta banyo modelleyeceğiz, V-Ray'de render'ını alacağız ve Photoshop'ta da post production'ını yapacağız. Bunların hepsini tek videoda tane tane anlata ilerleyeceğim. Şimdi modelimize geçelim. İlk önce şu insan figürünü bir sildim. Şimdi elimde bir plan olmadığı için yaklaşık ölçülerle bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şurada 250'ye 300'lük bir dikdörtgen çizdim. Evet, sınırlarım bu. Buna göre bir şey yapacağım. Bunu grup haline getirdim. Şöyle yapacağım. Rectangle aracına geldim. Şöyle 300'e 20 bir duvar çizdim. Bunu yükselttim. 300 yani 3 metrelik bir yüksekliği olsun. Bunu hemen make group yaptım. Sonra geldim. Şu köşesinden tuttum. Buraya yapıştırdım. Hatta iç mekanda bu ölçüler olmasını istiyorum. Şu noktasından dış noktalarına yapıştıralım. Evet. Rectangle'a bir daha tıkladım. Şu noktasından şu noktaya bir rectangle çizip buna da bir 20 santimlik kalınlık verdim. Bunu da ayrı grup yapalım. İstersen bunları birleştirebilirim de ama şu anda gerek yok. Belki şunlarla alakalı farklı şeyler yapabilirim. O yüzden ayrı ayrı modelleyip ayrı ayrı grup haline getirdim. Şimdi şurada şöyle bir şey yapalım. Buna bir yükseklik verelim. 20 santimlik bir zemin yüksekliği olsun. Evet, zeminimin içine girdim. Şöyle CTRL basarak CTRL bastım, push pull yaptım. Şimdi şurada çizgi yapmak istiyorum. O yüzden CTRL'ye basarak bir push pull yaptım. CTRL'ye bastım. Push pull yaptım. Gördüğünüz gibi buradaki yüzeyler farklı. CTRL'ye basmadan yapmış olsaydım şöyle düz bir yüzey olacaktı. Ama ben çizgi istiyorum. Çizgi istememin nedeni de şimdi Isolate'i aktif hale getireyim. Şöyle bir yüzey oluştu. Buranın duvar çizgisi olduğu belli oluyor. Isolate'i kapattım. Yine aynı şekilde buraya da CTRL'ye basarak bir yüzey oluşturdum. Şunu şurayı tamamlayalım. Tamam. Finalde şöyle bir yüzey oluşmuş oldu. Şimdi buraya da bir duvar çizeceğim. Hatta çizelim. Rectangle'la. Şöyle kapatalım. Push pull 20 diyelim. Make group. Şimdi burası dar bir mekan. Hatta tavanını da çizelim de daha dar olduğunu net bir şekilde anlayalım. Ve içinde gezmeye çalışalım. 20 santim yükselttim. Şöyle bir şey yapacağım ben. Mesela buna 40 santimlik bir açıklık vereceğim. Buradan doğal ışık almak istiyorum. O yüzden şunu make group yaptım. Ve şöyle indirelim aşağı. Mavi eksende kilitledim. Ve indirdim. Evet, böyle dar bir mekanda mesela içine girelim. Çalışmak çok zor. Duvarların içine vesaire giriyorsun. Bunda şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Şuradaki zoom kısmında tıkladığınızda sağ alt köşede bunun bir derecesi var. Bakış açısının derecesi. 35 diyor. Biz bunu 40 yaparsak daha fazla yeri görmeye başlarız. 50 yaparsak daha fazla yeri görmeye başlarız. Fakat şöyle bir şey oluyor. Bu sayı arttıkça perspektif bozuluyor. Yani ölçüde bir absürtlük meydana geliyor. O yüzden şöyle bir yöntem izleyebiliriz. Şu anda hala da 50 derecede. Biz bunu 40'a çekelim. 40 olsun. Şöyle bir yöntem izleyebiliriz. Burada SketchUp'ın içerisinde Sections diye bir şey var. Bildiğimiz kesit mantığıyla. Şuradaki kısmını tıklayıp Place dedim. Bir yüzey seçeceğim. Şu yüzeyi tıkladım. O yüzeyi kesti. Şimdi şuradaki üçgene tıkladıktan sonra buradaki o plane yani yüzey seçiliyor. Ve Move yaptığımızda temas ettiği her şeyi siliyor. Şimdi tam şu noktada şu duvarımı silmek istiyorum. Biz bu duvarı hiç çizmeseydik diye düşünebilirsiniz. Eğer duvarı çizmeseydik buradan güneş ışığı veya dışarıdan bir ışık girebilirdi. Biz öyle bir şey yapacağız ki burayı keseceğiz. V-Ray'de o duvarın varlığı bilinecek ama render'da bakış açımızda gözükmeyecek. Bakış açımızda orayı kesmiş olacağız. Zaten ilerledikçe bunu anlayacaksınız. Şimdi hemen bir sahne kaydetmem gerekiyor. Onun öncesinde şöyle bir şey yapacağız. V-Ray'e geldim. Şuradan editöre tıkladım.
V-Ray'im açıldı. Ayarlar kısmına geldim. Render Output'ta şöyle bir şey var. Save Frame diye bir şey var. Şu andaki SketchUp'taki ekranım 16'ya 9'luk bir ölçekte olmadığı için şuradaki şimdi render alsam şu gördüğünüz tarafların renderını almayacak. İlla ki bir kırpma yapacak. Onun için nerelerin render'a gireceğini görmek için Save Frame kısmını açtığımda gördüğünüz gibi bu kenarlara bir grilik atıyor. Şu anda iç kısımlarda render alıyor. Şu gri gözüken yerlerde render'a dahil etmiyor. Save Frame açıkken sahnenizi kaydederseniz daha doğru bir sonuç alırsınız. Şimdi burada 16'ya 9'luk bir dikdörtgen var sınırım. Ben Instagram'da paylaşım yapacağım için bunu kare bir görüntü elde etmek istiyorum. Evet, şimdi gördüğünüz gibi burada bir açı bozulması oldu. Yine zoom'a tıklayalım. Alta bakalım. Neydi? Biz 35'ti. Biz 40 yaptık. 50 yaptık. Dedik ki açı bozuluyor. 76'ya geldiğimizde inanılmaz bir açı bozulması, perspektifte bozulma oldu. Bunu şimdi mesela 40'a çekersek o açıyı düzeltmiş olduk. Şimdi buradan biz bir açı belli edelim. Hatta şu şekilde ettiğimizde çok rahat bir şekilde hem duvarı kestik, hem açımızı belli ettik, hem de perspektifteki o bozulmaları önlemiş olduk. Şimdi sahnemizi kaydedebiliriz. Sahnemizi nasıl kaydediyoruz? Şurada sahneler kısmı var. Art ikonuna tıklarsanız burayı kaydetmiş olursunuz. Eğer default ray'ın altında bu gözükmüyorsa View'un altında Animation kısmından da kaydedebilirsiniz. Evet. Sahnemizi de kaydettiğimize göre şimdi şöyle bir şey daha var. Save Frame'i isterseniz kapatabilirsiniz. Şu anda çalışma ekranınız daha geniş olmasını istiyorsanız. Save Frame'i kapattım. Daha geniş bir ekran var. Açtığımızda yine eskiye döner. Merak etmeyin. Ve Sections kısmında da şöyle bir şey var. Şu iki kısmı kapatırsanız aynı şekilde bunu görünmez hale, yani çizimdeki haline geri döndürüyor. Ama sahne kısmına tıkladığınızda o kesit haline geri döndürüyor. Gözünüz burada ben böyle bir şey yapmamıştım diyebilirsiniz. O yüzden hemen V-Ray'e gelip Save Frame'i açtığınızda o eski görüntüye geri gelir. Merak etmeyin. Save Frame'i kapattım. Şuradaki alanları da kapatıyorum ve modellememe devam ediyorum. Şimdi şunu bir kaldıracağım. Hatta bunu da kaldırayım. Çünkü görmeyeceğim için orada fazla bir işim yok. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben mekanı ikiye böldüm. Buradaki çizgilerin alameti ortaya çıkacak. Çünkü diyelim ki burada çizgi çizmemiş olsaydım, tam ortasından bir şey almış olsaydım mekanın iç mekanda tam ortalamış olmayacaktım. Biraz matematik yüzünden böyle bir şey yapmıştım. Şimdi diyelim ki buradan orta noktasından bir çizgi çizdim. İki farklı yüzey oluştu. Buraya farklı bir malzeme koyacağım. Buraya farklı bir malzeme koyacağım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Burayı bölelim. Şöyle bir rectangle çizelim. Şuraya tuttum. Biraz bekledim ve yukarı doğru çektim. Yeşil eksende kitlemek istiyorsak ne yapıyorduk? Yön tuşlarındaki sol yön tuşuna bastığımızda bu kilitliyor. Kitleyip yukarı doğru çektiğimizde gördüğünüz gibi yüzeyim oluştu. Şimdi bunu 3'e bölmek istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Şuradan gelip divide deyip 3'e bölebilirsiniz. 3 eşit parçaya bölüyor. 83.3'müş. Tıkladım. İsterseniz şuradaki yüzey çizgi seçip şuradan gelip şuradaki noktaya tıklarsanız artık o 3 parçanın bir parçası haline gelmiş oluyor. Bunu hatta make component yaparsınız. Create dedim. Sonra geldim. Şu yine shift'e bastım, kilitledim. Ya da yön tuşlarındaki sağ tuşa bastığımda kırmızı eksende kilitler. Şuraya geldim, bıraktım. Evet, mesela diyelim ki şurada yapacağım bir işlem artık bu dikdörtgende de meydana gelir. Şimdi Isolate'i bir daha açayım. Şimdi şuna bir offset verelim. İnce bir kasa istiyorum. 3 santim diyelim. Şunu sildim. Push pull 3 santim ileri doğru ittim. Evet. İkisinde de meydana geliyor. Şimdi buna geldim. Bunu bir grup haline getireceğim. Çünkü cam da çizmek istiyorum. Geldim rectangle aracına şu köşeden şu köşeye bir rectangle çizdim. Camın kalınlığını da 1 santim yaptım.
3 kere tıkladım. Hem yüzeylerin hepsini hem de çizgilerin hepsini seçiyor. Sağ tıkladım. Make group. Sonra camın şu orta noktasından move yapıyorum. Şu orta noktasına. Tabii yeşil eksenle kilitlemeyi unutmuyorum. Evet, hemen buna bir materyal atayalım. Hemen cam atadım. Evet, gördüğünüz gibi mekanımı ortadan ikiye bölmüş oldum. Şimdi ilk önce malzemelerimizden başlayalım ve ışık ayarlarımızı ayarlayalım. Ondan sonra modelimize dekoratif ürünleri, işte klozetini, lavabosunu, küvetini vesaire ekleriz. Onun için şuradan edit, unhide, all desek, hide diyelim. Evet, şurada bir sıkıntı oldu. Şimdi bunun içine girdim. Şu kısmı tuttum. Şöyle seçtiğimizde dikdörtgenin içerisinde kalan kısımları seçer. Böyle seçtiğinizde temas eden kısımları seçer. O yüzden soldan sağa doğru çektim. Sadece şuradaki kısımları aldı. Move'la şimdi izoleyi kapatacağım. Kapattım. Geldim şu yüzeye bıraktım. Şimdi camını da aynı şekilde yapmam gerekiyor. Camda seçtim şöyle. İzoleti bir açalım. Şuradaki çizgiyi tuttum. Mavi eksende izoleti kapattım ve buraya bıraktım. Evet, çok kısa bir şekilde revize edebiliyorum. Buraya 2 tane spot koyacağım. Buraya da 2 tane spot koyacağım. Toplamda 4 tane spot olacak. Şöyle yapalım. İzoleti yine aktif hale getirdim. Şuradaki grubu yalnız bıraktım. Bunu bir grup daha haline getireceğim. Çünkü bunları spot ekleyeceğim. Şöyle 7 santimlik yarıçapı olan bir daire çizdim. Hafif bir kalınlık vereceğim. 0,5 ve buna bir offset vereceğim. 2 santim olabilir gibi. Şimdi buna push pull'la bir çukur yapıyorum. 3 milim iyidir. Ya da şöyle yapalım. Çok kırığı var çizgilerin. Şöyle seçtim. Yüzeyi çıkarttım. Entity Info'nun altında şurada segment kısmı var. Bunu 48'e çekerseniz şuradaki çizgilerin yumuşadığını göreceksiniz. Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi daha bir daire oldu. Bunu ne yapmıştık? 5 milim bir kalınlık verdik. Offset'te şöyle 2 santimlik bir offset yaptım. Push pull'la şuna 3 milimlik bir çukur yaptım. Sonra ben şurada böyle bir yol izliyorum. S'ye bastım. Sadece şu yüzeyde bir scale yapacağım. CTRL'ye bastım. Her bir köşesinden bir scale yapacak. Eşit şekilde şu şekilde çektiğimde evet spotum bitti. Bunu make component yapıyorum. Bunu make component yapmamın nedeni spotların hepsi her yerde aynıdır. Aynı objeden birden fazla kopyalayacaksanız o objeyi component yapmanız gerekiyor. Birisinde bir değişiklik yaptığınızda veya buna ışık eklediğinizde diğer bütün objelerin hepsinde aynı şekilde ne yaptıysanız oluşur. Şimdi isolate'i kapattım. Orta noktasına geldim. Kırmızı eksenle kilitledim. Şu orta noktasına yapıştırdım. Buradan geldim. Şu orta noktaya yapıştırdım. Seçtim şunları. Move'la şöyle üstün körü bir mesafe belli edebilirim. Şu şekilde. Evet, mesela şunları tıkladığımda gördüğünüz gibi bununla şunu seçtiğimde, şu yüzeyi seçtiğimde diğerlerinde de aynı şekilde seçiliyor. Yavaştan malzemelerine geçebilirim. Şu anda tavanla da işim yok. Hide dedim, kapattım. Buraya bir kaya tekstürü atmak istiyorum. Daha önceden indirmiştim. Texture.com'dan indirmiştim. Şuradaki siyah beyaz kısma tıkladım. Burayı default hale getirdim. Şuradan create dedim. Buradan dosyayı çağıracağım. İndirilenlerde şu texture'ı indireceğim. Aç dedim de texture geldi. OK dedim ve geldim. Atadım. Gördüğünüz gibi çok fazla tekrarlıyor. Bunu engellemek adına şurada edit kısmına geldim. 10 santim diye şunu biraz genişleteyim. Bunu 100 yapalım mesela. Tam istediğim gibi olmadı. Texture, position. Şu kırmızı noktasını şuraya getirdim. Yeşille şöyle çektim. Hatta maviyle şöyle biraz uzatabilirim. OK dedim. Daha büyük bir etki vermesini istiyorum. Bu şekilde bir kaya tekstürü koydum. Şuradaki malzemelerin hepsine aynı olmasını istiyorum. Hatta şuradaki yer de aynı olabilir belki.
Ona da şöyle bir şey yapacağım. Yine aynı yolu izleyeceğim. Şuradan bir default'a temizleyelim şurayı. Create dedim. Şuradan bir texture atacağım. Geldim. Grubun içine girdim. Şu yüzeyi seçtim. Bu yüzeyi seçtim. Ve bu yüzeyi seçtim. Bunun da yine bir sorunu var. 100 yapsak daha iyi olur. Şuradaki kasalara biz kendimiz yapalım. Create diyelim. Şuradan şöyle koyu bir gri. OK dedim. Grubun içine girdim. Component olduğu için bunda yaptığım şey hemen bunda da gerçekleşiyor. Şimdi şuraya da bir texture ayarlamıştım. Aynı şekilde yine bir malzeme yapacağız. Şu malzemeyi atıyorum. Yine bu tekrarlıyor. 100 dedim. Bu fazla kaçtı. 50 desek. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Bu şekilde malzemelerim de aslında bitti. Şimdi bir de ışık ayarı yaparız V-Ray'de. Ondan sonra malzemelerimizi, dekoratif ürünlerimizi koyarız. Şöyle yapalım. Edit'ten Unhide Last diyelim ve tavanımızı getirelim. Girelim. Şuradaki spotlara da bir malzeme atayalım. Mesela açık renk gri şu şekilde. Şimdi 3 kere tıkladım. Hepsini seçtim. Sadece şu yüzeyi çıkartmak istiyorum. CTRL Shift'e bastım. Burayı çıkartıyorum. Şu malzemeye tıkladım ve bunu atadım. Şimdi şu ortasına farklı bir şey yapacağım. Yine sıfırladım. Create dedim. Şöyle sarı bir renk atacağım. Atadım. Gördüğünüz gibi burada yaptığım her şey diğerlerinde de gerçekleşiyor. Hatta şöyle yapalım. Şu malzemeyi şuradaki damlacıkla şuradaki malzemelerden herhangi birini seçebiliyorsunuz. Photoshop'taki gibi. Damlacığa seçtim, şu malzeme geldi. Şuradan şu malzemeyi buraya da atayabiliriz. Hatta geri geleyim. Sadece şu yüzeye atayım. Çünkü tekstürlerin de bir boyutu var sonuçta. Hatta bunlar kaliteli tekstürler olduğu için, boyutlarının çok yüksek olduğu için ne kadar fazla yüzeye atarsanız SketchUp boyutunuz da artar. Render süreniz de artar. Bu şekilde malzemelerimi tamamlamış oldum. Save frame'i bir daha açacağım. Benim yapmadığım SketchUp'ın içerisindeki malzemeleri siliyorum. Bunların hepsini ben kendim yaptım. Şimdi Save frame'e geldim. Açtım Save frame'i ve buradan sahne 1'e tıkladım. Gördüğünüz gibi ayarladığım her şey geldi. Şimdi buradan ön izleme renderlarıyla malzemelerimi ayarlayacağım. İlk önce şöyle bir şey yapacağım. Global Illumination ayarlarından buradan şu ayarı seçiyorum genellikle. Buradaki ışık yansımalarıyla alakalı bir konu var. O yüzden şu ayarı seçmenizi tavsiye ediyorum. Çıktı ayarım 600'e 600 yapalım. Biraz daha kaliteli olsun. Ve bir deneme render alacağım. Arkadaki duvarı kestiğimiz için şu an oradan bir gün ışığı giriyor. Bizim orada kestiğimiz şeyi duvar olarak algılaması için V-Ray içerisinde bir şey yapmamız gerekiyor. O da şu. Buradaki kutu ikonuna tıkladığınızda bizim buradaki kesitimiz geliyor. Şimdi burada ayarlar yapabiliriz. Buna tıkladığımızda bununla alakalı ayarlar var. Options'a geliyorum. Şimdi şuradaki tiki kaldırıp sadece bunu eklediğimiz zaman şimdi bu şekildeki render ne olacak göreceğiz. Render'ı bir daha alıyorum ve şu anda karanlık bir render oluyor. Çünkü arkadan bir ışık girmiyor. Sadece şuradan bir doğal ışık giriyor. Gördüğünüz gibi karanlık bir render. O yüzden şimdi ayarlarımıza devam edeceğiz. Önce bir ışık ayarı yapalım. Işık ayarı yapmak için de Material Override kısmını açtım. Bu ne işe yarıyor? Şimdi şurada gri bir renk var. Bütün malzemelerin hepsini şu renge boyuyor. Bunu boyamasının nedeni daha hızlı bir ön izleme elde edebilmek adına böyle bir yöntemi tercih ediyorum. Material Override'ı açtım. Işığımız karanlık olduğu için ışıklara geldiğimizde sadece bir güneş ışığı var. Şimdi güneş ışığını şöyle ayarlayabiliriz. Şimdi bunu bir kapatalım. Burada Shadow kısmı var. Shadow'u açtım. Bu ışık yönünü ayarlayabilirim. Şöyle biraz da köşelere vursun. Şu şekilde görebiliyoruz ışığı. Sahne 1'e geri döndüm ve bütün ayarlarım gitti. Neden? Çünkü buradaki sahneyi
saati, ayı kaydediyor. Şimdi bir daha yapalım. Shadow kısmına tıkladım. Ve buradan bir daha ayarlıyorum. Ayarlarımı yaptıktan sonra sahne 1'e sağ tıkladım. Update dedim. Şu anda buradaki tarihleri, buradaki ayarları kaydetti. Ama Shadow'um açık kaldı. Şunu kapatalım. Bir daha update diyelim. Evet. Şu anda kaydetmiş oldu. Render'ımıza bir daha basacağım. Ama ilk önce güneş ayarlarımızda biraz oynayalım. Buradaki 1'i 2 yapıyorum. Daha aydınlık oluyor. Şimdi buradaki biri de 100 yapacağım. Neden 100 yapacağım? Şimdi topun arkasındaki kısma baktığınızda sert bir gölge var. Bunu birden 100'e çekerseniz şuradaki gölgenin yumuşadığını, daha soft bir gölge haline geldiğini görürsünüz. Yani ışığı dağıtmış oluyoruz. Evet, burada biraz daha iyi bir ışık var. Şuradaki camlar da materyal override olduğu için, yani ışık geçirimini engellediği için daha karanlık gözüküyor. Hatta onu da kapatabiliriz. Materyaller. Cama geldim. Burada can be override diye bir şey var. Tiki aktif halde, yani bunu da override materyal haline getir diyor. Bunu kapattım. Şimdi render aldığımızda gördüğünüz gibi cam malzemesini override malzeme halinden çıkartmış olduk. Ve şu anda güzel bir render haline geliyor. Bunu kapatabilirim. Şimdi bunu aydınlatmak için ne yapabilirim? Işık ekleyebilirim. Ekstra bir de kamera ayarlarıyla oynayabilirim. Buradan kamera ayarlarına geldim. Şimdi ISO dediğimiz şeyi arttırırsak aydınlık artar. Şuradaki kısmı azaltırsak aydınlık artar. Ben genellikle şu kısımla oynamıyorum. Bu birazcık daha alan derinliği ile alakalı bir şey. Şimdi bunu 150'ye çektim mesela. Yarı yarıya düşürdüm. Bir daha tıkladım ve gördüğünüz gibi aydınlığım arttı. Aslında tam da böyle bir render istiyorum. Şurada yoğun bir ışık olsun. Burası birazcık daha loş olsun. Burada bir küvetim olsun. Spotlarda hafiften buraları aydınlatsın. Şu duvarlara ışık vursun diye düşünüyordum. Şu anda gayet güzel. Gördüğünüz gibi burada böyle sanki su damlasının yayıldığı gibi bir render alıyor. Dağıla dağıla. Hiç kare kare bir render aldığını görmüyorsunuz. Ben bu render türünü sevmediğim için kapattım bunu. Şuradaki kısmı kapatırsanız daha kare kare render almaya başlar. Su damlası gibi yayıla yayıla değil de kare kare bir render alır. Şimdi bir sonraki ayarımda göreceksiniz. Renderımda göreceksiniz. Bunu kapattım. Şimdi spotlarıma ışık ekleyeceğim. Geldim. Şu renkli kısım var ya. Burayı seçtim. Sağ tıkladım. Make Group yaptım. Make Group yapmamın nedeni şu. Buradaki Mesh Light dediğimiz şey Make Group'lara atayabiliyoruz sadece. O yüzden buradaki yüzeyi sadece Make Group yaptıktan sonra şuradaki Mesh Light'a tıklarsanız diğer 4 spotta da Mesh Light oluşmuş oluyor. Yani V-Ray'e baktığımızda tek bir Mesh Light'la 4 tane aydınlatma elde etmiş oluyorum. Sadece bunun ayarıyla oynamam yetiyor. Şimdi bunu kapattım. Isolate'i bir daha kapatalım. Evet, sahneme geri döndüm. Şimdi bir daha bakalım. Şuradaki mesh light'lar ışık verecek mi? Evet, veriyor. Ama daha sönük bir ışık haline geliyor. Evet, render türünden bahsettim buydu. Böyle kare kare render alıyor. Diğeri de sanki böyle su damlası gibi yayıla yayıla render alıyor. Ben bunu daha çok sevdiğim için bu şekilde render alıyorum. Evet, şuralardan hafiften bir ışık geliyor ama bunun değeriyle oynayabilirim. Mesela mesh light'ı 150'ye çekebilirim. Şöyle yayılsın. Hatta bunlara ES de ekleyelim. Şöyle yapalım. Yine gelelim. Spotları seçelim. Yine içine girelim. Çünkü komponent olduğu için. Tek ES ile bunu da çözeceğiz. ES dediğimiz şey spotun daha dekoratif olanı. ES'e tıkladım. Bir uzantı şeklinde çalışıyor. ES böyle nokta ES diye bir uzantıyla çalışıyor. Ben buradan bunun için şöyle de yapabiliriz. Şimdi burada fotoğrafları gözükmüyor tabi. Ön izleme olmadığı için. Buradan ES'i seçerken ES'in yanında bir fotoğraf geliyor. Buradan ışık türünü seçebilirsiniz. Mesela çok fazla ışık olmasın ama biraz dekoratif ışık olsun istediğim için buradan 20'yi veya 11'i seçebilirim. 20 daha gözüme hoş geldi. 20'yi seçeceğim. Şimdi şunu kapatayım. Buradan geldim.
20. iyesi seçtim. Aç dediğimde geleceğim. Şuna biraz bekledim. Bekleyince orta noktasını daha kolay buluyor. Evet. Bir iyesi tıkladığımda hepsinde oluşuyor. Şimdi sahneme geri döndüm. Şimdi iyesi ayar yapalım. iyesi tıkladım. iyesi tıkladığımda şimdi şöyle bir şey var. Bizim gündelik hayatta da kullanmış olduğumuz aydınlatmalar lümen cinsinde çalışır. Yani şuradaki LM cinsinde çalışır. O yüzden buna tıkladıktan sonra aydınlatma türü belliyse ve lümen sayısı değeri belliyse ona göre de bir değer girebilirsiniz. Ben buna şu anda 10.000 lümen gireceğim. Render'a bir daha basıyorum. Şurada istediğim etkiyi verdi. Ve mekanın birazcık daha aydınlık hale geldi. ES'in etkisini daha net görebilmek için şöyle bir açımı değiştireyim. Şu şekilde bir render alayım. Evet, şöyle bir dekoratif ışık veriyor. Bunun biraz daha değeriyle oynayabilirim gerçi. Kapatayım. Sahneme geri döndüm. Şunu 5 yapsam daha iyi olur. Şimdi bir daha render alalım. Evet, şu an daha göze hoş bir render oldu. Ama şuradan sarı ışık geliyor. Güneşe geldim. Gördüğünüz gibi sarı bir ışık var. Filter kısmından override seçtiğimizde beyaz bir ışık meydana geliyor. Bunu da hallettiğimize göre şimdi materyal override kısmını kapatabilirim. Evet, malzemeyle aldığımız ilk render bu şekilde. Tabii şu anda malzemelerin hiçbirinde yansıma yok. O yüzden daha hızlı bir render alacak ama daha ham, daha kötü bir render çıkartmış olacak. Evet, bu şekilde bir render oluyor. Bunu kapattım. Şimdi tek tek malzemelerime ayar girmeye başlayacağım. Hatta şöyle yapalım. Damlalıkla seçelim bunları, istediklerimizi. Şu yerdeki genel malzemeye bir tıklayalım. Evet, genel malzemeye bir tıkladım. Birazcık reflection vereceğim. Çok hafif ve glossiness'ı arttıracağım. Buradaki kısım şöyle yapalım. Şunu arttırayım. Ve şuradaki flür kısmına getireyim. Daha net görülüyor. Bunu arttırdığınızda yansımanız artıyor. Şuradaki kısımda şuradan gelen yansımayı cam gibi, ayna gibi yansıtmaya yarıyor. Bunu birden aşağı doğru çekerseniz buradaki yansıma artık pürüzlü bir hale geliyor. Şöyle pürüzlü bir hale geliyor. Yansıma şiddeti aynı ama pürüz sayısı fazla. Şöyle çektiğimizde de cam gibi, seramik gibi parlıyor. Şimdi şunu düşüreceğim. Şunu da düşüreceğim. Evet, şu değerler iyi gibi. Tabi render aldıkça, deneme render aldıkça değişecek bu. Şimdi bump map ekleyelim. Bitmap. Şuradan bump map'ini açtım. Şu şekilde bir sonuç verdi. Hafiften yansıyor. Hatta yansımasını biraz daha düşürebilirim belki. Neyse, kalsın böyle. Şu malzeme kasamız. Buna biraz yansıma vereceğim. Biraz da glossiness'ı düşüreceğim. Ve rengini biraz daha koyu yapalım. Evet. Reflection kısmında da şuradaki sertlik kısmını arttırabilirim. Daha keskin hatlarda bir sonuç olsun. Hafif de yansıma sarsın. Materyal 1. Bunu en son yapacağım. Bu taş malzemesini. Duş kısmındaki seramik. Buna biraz yansıma vereceğim. Bump'ını açalım. Bitmap. Buradan şu kısmı aç dediğimde şöyle bir bump atacak. Bunu da normal map haline getirdim. Bir daha generic yapalım. Biraz fazla kaçtı galiba. Şöyle glossiness'ı arttırdım. Yansıması bir tık daha artsın. Evet, bu da böyle kalsın. Sonra değiştiririz yine ayarları. Hoşumuza gitmezse. Bu da spotlardaki kısım. Reflection'ı yine arttırıyorum. Glossiness'ı düşürüyorum. Şöyle parlak bir hale gelsin. Burada da spotumuz vardı. Spotun rengini böyle şimdi çekebilirim. Beyaza. Bununla zaten yapacağımız bir şey yok. Oradaki mesh zaten onun rengini götürüyor. Şimdi gelelim buradaki cam malzemesine. İsterseniz SketchUp V-Ray'in içerisinde cam malzemeleri var. Yani hazır ayarlarda
Materyal kısmında buradan glass'tan istediğiniz türde malzeme var. Cam malzemesi var. Ama biz kendimiz yapalım. Şöyle yapalım. Cam yansısın. Şöyle yansısın. Gördüğünüz gibi ışık geçirimi biraz sıkıntılı. O yüzden reflection kısmına gelelim. Şöyle bunu arttıralım. Arttırdığımızda artık cam malzemesi kendini gösteriyor. Şuradaki kısmı da 6 değil de 8 yapsam. Evet, birazcık daha sert olsun, yansıması artsın, merceklik şuradaki V kısmından anlıyorsunuz aslında. Burada bir mercek hissiyatı veriyor. 8 fazla oldu gerçi. 7 yapalım şunu. Evet. Şimdi şurada fog color var. Buradan bir mavi malzemesi atacağım şuna. Mavi olsun. Şöyle. Şuradaki değeri birden aşağı doğru çektiğimizde o mavilik biraz gidiyor. Sanki camın içerisinde fog zaten sis demek. Böyle mavi bir sis varmış hissiyatı veriyor. Bu cam böyle kalabilir. Cam malzememizi de yaptık. Sıra geldi şuradaki malzememize. Bu kaya malzemesine. Şimdi şöyle yapalım. Burada iki tane değer var. Biri bump. Hemen bunu yine fluor'a çektim. Ben bundan daha net görüyorum malzemenin yapısını. Bump'ı açtım. Tıkladım. Bitmap'i seçtim. Şuradan kendi bump'ını atıyorum. Aç dedim. Evet, zaten görüyorsunuz çok yoğun bir bump tekstürü var. Açtım, bir de kalsın. Şimdi buradan Displacement Map buna yarıyor. Şimdi buradan siyah beyaz bir görsel seçmem gerekiyor. Şimdi şuradaki kısmı aldım. Aç dedim. Siyah kısımlar çökecek. Beyaz kısımlar düz kalacak. Öyle bir etki verecek. Şimdi geri geldim. Aslında sonucu görüyoruz. Buna da şöyle Glossiness'a Bitmap'ten yine şuradaki kısmı aç desem beyaz kısımlar yansıyacak, siyah kısımlar yansımayacak. Ona da şöyle yapalım. RGB kısmını gamma'ya getireyim. Şuradaki kısmı arttırırım. Arttırdığımda şöyle bir değer haline gelecek. Şunu artık arttırabilirim biraz daha. Tabii ön izleme renderları aldıkça bunun değerleriyle yine oynarız. Sahne 1'e bir daha tıkladım. Render'ıma basıyorum. Şimdi şuradaki kayanın sonucunu çok merak ediyorum. Onun için şöyle bir şey yapabilirim. Şu stop kısmına bastım. Şuradan bir çerçeve yapacağım. Sadece şuradaki çerçevenin renderını alacak. Evet, fena gözükmüyor. Şöyle bir şey yapalım. Şu kalsın. Kapatayım bu ekranı. Malzemeler kısmına bir daha geleyim. Şurada şöyle bir şey yapmadık. Bump map yerine bunu normal map olarak seçiyorum. Ve buradaki hissiyat artık daha net bir şekilde ortaya çıktı. Normal map ile bump map arasındaki farkı bu şekilde görmüş oluyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi daha engebeli bir yer oldu. Bunu bump map'e çektiğinizde daha az engebesi olan bir yüzey oldu. Normal map'e çektiğimizde o kaya hissiyatını net bir şekilde görebiliyoruz. Şu yansıması biraz fazlaydı. Yansımasını düşürdüm. Şuradaki bir değeriyle istediğiniz şekilde oynayın, işlemez. Neden işlemez? Buradaki değeri artık buradan almıyor. Şuradaki tekstürden alıyor. Evet, bir daha render'ını alacağım. Evet, şu anda gerçekten çok güzel bir malzeme elde ettim. Bunu kapatayım. Şimdi şunun ışık yoğunluğu çok kötü. Şuradaki malzemeye bakacağım. Şunu bir kontrol edeyim. Şuradan da sol alttan da exposure'dan bunun pozlamasını falan arttırabiliyorum. Şu şekilde. Şununla da oynayayım. Bir render alayım. Şurada o istediğim etkiyi vermedi. Yine render'ın aydınlanması yeterli değil. Şimdi o yüzden şunu 100'den 300'e çektim. Bir daha render alıyorum. Evet, render şu an biraz daha aydınlık oldu. Evet, şu zemindeki malzeme hiç hoşuma gitmedi. O yüzden oraya başka bir şey yapacağım. Bu arada bunu kapattığımda sonuç bu oluyor. Photoshop'ta aslında bunun rengini açabiliriz ama şu anda kalsın. Exposure'ı açık kalsın. Biraz daha kısabilirim şöyle. Evet, güzel. Şuradaki malzemeyle oynayacağım. Şurayla oynayacağım. Hatta bunu direkt sileceğim.
Hoşuma gitmedi. Şimdi size bir şey göstereceğim. Push pull'a şunu 5 milim düşürdüm. Bunun nedeni burada bir plugin var. Fluor Generator. Bu AutoCAD'deki hatch mantığıyla çalışıyor. Yani bir tarama yapıyor. Mesela şu anda seramik taraması yapıyor. Ben buna bir wood atacağım. Yani parke düzeninde bir atama olacak. Kullanıyorum. Evet, şu anda daha iyi oldu. Şimdi buna da bir ahşap malzemesi yapacağım. Bu ahşap malzemesini bir texture sitesinden indirmedim. Google'a ahşap yazdım. Öyle indirdiğim bir materyal. Buradan da nasıl malzeme yapılıyor onu göstermek istiyorum. Şimdi şu ahşabı seçtim, aç dedim. Aç dedikten sonra oka tıkladım. Şimdi şu yüzeye geldim mesela. Şuna tıkladıktan sonra sağ tıklıyorum. Texture Position. Şimdi şu noktaya yapıştırdım. Şöyle döndürüp scale yapabiliyorum. Ve şununla da biraz genişleteyim. OK dedim. Şimdi şuradan seçtim. Ve 3 kere tıkladım. Bütün hepsini seçmiş oldum. Buna tıkladığımda artık malzemem burada olmuş oldu. Şimdi buna ayar yapacağım. Sahne 1'e geri döndüm. Geldim. Malzemem bu şekilde. Hemen buna sağ tıkladım. Bir kopyasını aldım. Neden? Çünkü şimdi buna bir parlaklık vereceğim. Cam gibi yansımasını istemiyorum. O yüzden şimdi şu slot'a tıkladım. Color Correction dedim. Buna sağ tıklayıp malzememi yapıştırdım. Şimdi bunun siyah beyaz bir görüntüsünü almak istiyorum. Saturation'ını çektim. Şimdi bunu biraz daha rengini açayım. Şu şekilde. Şimdi bunun mantığı ne? Gri ve beyaza yakın bir renk oldu. Beyaz kısımlar daha çok yansıyacak, camsılık hissiyatı verecek. Siyah kısımlar daha pürüzlü bir yansıma verecek. Sonucu görelim. Geri geldik. Evet, şu şekilde bir görüntü oldu. Hatta Fluor'a gelelim. Bu şekilde bir görüntü oldu. Biraz parlayan bir malzeme olsun. Hatta şuradan şunu çekeyim biraz. Evet, şu anda daha iyi oldu. Şimdi aynı şekilde şunu sağ tıkladım, kopyaladım ve buradan bump map'i açtım. Buraya geldim, kopyaladım. Şimdi çok beyaz olduğu için buna biraz eski rengine geri döndüreyim. Şu şekilde. Bunu da genere getireyim. Evet, buradaki bump değeri biraz fazla. Fazla olduğu için çok fazla pürüz var ve yansımayı hiç göstermiyor. O yüzden bunu indiriyorum. Hatta 0,2'ye kadar indirip hafiften bir pürüzü olsun. Ve malzemem gerçekten güzel oldu şu anda. Yansımasıyla, üzerindeki bump'ıyla güzel bir malzeme haline geldi. Şimdi bunu kapattım. Ve malzemem nasıl durmuş bir bakalım. Aslında buraya daha koyu bir malzeme gidebilirmiş. Yine şöyle yapalım. Burayı kapatalım. Biz zaten şuradaki ahşabı görmek istiyoruz. Şöyle bir render alalım. Fena durmadı. Kapatalım bunu. Gelelim şuraya. Bir rectangle çizeceğim. Şöyle bir çıta çizdim. Bunu hemen grup haline getirdim. Sonra damlalıkla seçtim. Şöyle yapalım. Ek bir parça olmuş gibi bir şey olsun. Şurası. Malzemelerim de tamam. Işıklarım da tamam. Şimdi buna dekoratif malzemeler eklemem gerekiyor. İşte küvetini ekleyeceğim. Lavabosunu ekleyeceğim. Klozetini ekleyeceğim. Duş eklerim. Bunu ekledikten sonra artık render'a doğru geçebiliriz. Ben şöyle bir dosya hazırladım. Şu şekilde bir dosya hazırladım. Daha önce bir banyo videosu hazırlamıştım. SketchUp'la yapıp Lumion'la render'ını almıştım. Onun malzemeleri bunlardı. Aynı şekilde yine klozetini kullanacağım. Farklı bir lavabo var ve burada bir duş takımı var. Şimdi bunları teker teker alacağım. Bunu CTRL-C ile kopyaladım. Aynen şuraya CTRL-V dedim. Şimdi Move'dayken şurada gördüğünüz gibi kırmızı ikonlar çıkıyor. Move'dayken şu kırmızı ikonlara üzerine gelirseniz rotate işlemi yapıyor. Kendi ekseni etrafında döndürüyor. Şöyle geldim. Döndürüyorum. 90. Enter. Döndürdüm. Şuradan mavi eksende zemini kilitliyorum. Sonra bunun yüksekliğini 45. Sonra bunun yüksekliğini
45 enter diyorum. Şöyle çekelim. Şurası en az 20 santim olması gerekiyor. Şu şekilde çekelim. Evet, şimdi buraya da bizim lavabomuz gelecek. Şuradaki hatta şeyi kaldıralım. Tavanı kaldıralım. Buradan lavaboyu kopyaladım. Evet, CTRL-C ile kopyaladım. Geldim. CTRL ve yapıştırdım. Evet, lavabomuz geldi. Şöyle yine bunu sıfırladım. Şöyle yukarı doğru 82 dedim ve bunu da şöyle şuradaki kısma dayadım. Ve lavabonun da bir kısmı kesite girdi. Şu şekilde bir olayımız oldu. Hemen buradan bataryalarımızı da alalım. Şöyle 85 santim yükseklik yaptım. Bura biraz yükselsin. Şöyle bir şey olsun. Evet, sıra geldi küvete. Şuradan şu küveti alacağım. Evet, küveti de konumlandıralım. Şu şekilde. Fena değil. Şöyle yapalım. Şuraya bir rectangle çizelim. 40'a 15 bir dikdörtgen çizeyim şimdilik. Şöyle geldim, şu köşesinden tuttum. Bunu da şöyle yapıştırdım. Scale ile şöyle biraz büyütelim. Şuraya kadar gelsin. Bunu da şöyle şunun yüksekliğinde falan olsun. Evet. Bunu da grup yaptım. Sonra hatta bunu da şu malzemeden atayabilirim. Bunun üzerinde bir şeyler koyar işte. Sahneme geri döneyim. Orada pek fazla görünmüyormuş zaten. Sahneme bir revizyona gitmek zorunda kaldım. Çünkü burada lavaboda kesite giriyor. Ve burada bir kötü bir görüntü çıkacaktı. O yüzden şu şekilde bir açı değişikliği yaptım. Bunu hemen update ettirmem gerekiyor. Sağ tıkladım, update dedim. Tabii bunların malzemelerine de girmem gerekiyor. Yine şunu hide edelim. Yavaş yavaş bunların malzemelerine de bakalım. Şuna hemen baya bir reflection ekliyorum ve beyaza çekiyorum. Biraz düşürebilirim. Şu şekilde olabilir. Hemen şuradaki kısmı, burası zaten yapılı gelmiş. Şuna bakalım. Evet, bunlar da yapılı mı gelmiş, yok gelmemiş. Reflection'ı biraz arttırdım. Şöyle şuradan da IOR değerini çok hafif, mesela 2 yapsam olabilirmiş. Şöyle parlak bir malzeme istedim. Aynı şekilde bunlar da mı öyle? Chrome, bunların hepsi aynı şekilde devam ediyor. Şunu biz şu tiki kaldıracağım. Buradan reflection ekledim. Bayağı bir reflection ekledim. Sonra şuradaki reflection kısmını 3 yapıyorum. Hatta daha fazla yapayım. 7-8 falan yapayım. Birazcık daha metalik bir şey olsun. Buradan glossiness'la oynadım. Evet, şu şekilde bir metal malzemesi elde etmiş oldum. Buradan küvete geldim. Yine bunu da arttırıyorum. Şöyle 85 iyidir. Buradaki bataryayı seçiyorum. Yine tikini kaldırdım buradan. Şunu arttırıyorum. Rengiyle oynadım. Reflection'dan yine bunu 7'ye çekeyim mesela. Glossiness'ı düşürdüm. Hatta şunu biraz daha arttıracağım. Evet, şu şekilde bir malzeme haline geldi.
Bunlar hep doğaçlama yaptığım şeyler. Şuradan şu malzemeyi seçtim. Baktım buna da bir şey hazır bir malzeme değilmiş. Bunu Fluor diyorum. Şöyle 9 iyidir. Fazla yansımasın. Şimdi şuna bir bakacağım. Evet, bu malzemeyi yapmışlar. Hazır geldi. Şuradaki malzemeye bakacağım. Bunda bir şey yok. Şu tiki kaldırdım. Reflection'ı fullliyorum. Sonra Refraction'dan şuradaki kısmı da bayağı arttırıyorum. Şöyle bir malzeme elde etmiş oldum. Yani etrafındaki her şeyi direkt yansıtıyor. Yani ayna vazifesi görecek bir ayar bu. Şuradaki IOR değerini arttırırsınız veya şuradaki şu kısmı kaldırırsınız. Aynı işi görür. Mesela şuradaki 1,6'ya döndürürsek yine aynı şey meydana gelir. Bunu da kapattım. Şimdi şunun arkasına bir gizli ışık koymak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şimdi şu aynanın etrafına bir ışık yapacağım. Gizli ışık yapacağım. Onu da şu şekilde yapmak istiyorum. Şunu seçtim. Şunu seçtim. Şu ve şu yüzeyi seçtim. CTRL C ile kopyaladım. Gruptan çıktım. Çıktıktan sonra Edit'in altında Paste in Plus var. Kopyaladığım şeyi aynı konuma yapıştır demek. Yapıştırdım. Gördüğünüz gibi aynı konuma yüzeyleri yapıştırdı. Bunları sağ tıklayıp hemen grup yapıyorum. Grup yaptıktan sonra hatta bunlara biraz kalınlık da vereyim. Şuradaki Joint Push Pull'a geldim. Şuna 1 santimlik bir kalınlık verdim. Bu grup ya. Hemen buna Mesh Light atabilirim. Attım. Hemen Mesh Light'ın türünü de rengini de değiştireyim. 30. Bunu 300 yaptım. Biraz fazla olsun. Ve şuradan bir turuncuya yakın bir şey. Renk atadım. Kapattım. Burada gireceğim başka ayar var mı? Sahne 1'e geri döndüm. Şimdi bir ön izleme render'ı alabilirim. Evet, ön izleme render'ı bitti. Şuralarda bir hata yapmışım. Onları düzelteceğim. Aynam direkt kayayı yansıttığı için burada tuhaf bir görüntü oluşmuş. Ama fena değil yine de. Camdaki yansımadan şu lavabonun diğer tarafındaki dekorların hepsi gözüküyor. Şuradan. Gayet güzel. Şu anda hoşuma gitti. Tek emin olamadığım konu şuradaki parkenin malzemesi. Biraz daha koyu tonlarında olabilir miydi? Veya çakıl tarzı bir şey yapılabilir miydi? Sadece onu düşünüyorum. Ama bu da fena olmadığı gibi. Daha iyisi olabilir. Şu anda zaten 600'e 600 pikselde bir render aldık. Daha net bir şey çıkacak ortaya. O zaman daha göze hoş bir şeyler çıkabilir. Şunu 800'e 800 yapabiliriz. Sahneye geri döndüm. Başka değiştireceğim bir şey var mıydı? Başka değiştireceğim bir şey yoktu. Son kez bir ön izleme render alacağım. Ondan sonra da final renderına doğru geçeceğiz. Küvetin altındaki malzeme hala içime sinmedi. Ben bunu kapatıp şunun malzemesini değiştireceğim. Şuradan V-Ray'in içerisinden bir malzeme atacağım. Wood kısmından. Hatta şu da olabilir ya. Bu bile olabilir. İlk başta şunu düşünmüştüm. Şu veya bu. Ama şunu görünce dedim ki bu da olabilir. Neden olmasın? Sonuçta birine bir şey yapmıyoruz. Gözümün ne hoş gelirse onu yapacağım. Şunu yapacağım. Sadece bump değeriyle oynayayım. 8 yapsam. Tamam. Bunu yapıyoruz. Tıkladık. Yine küçük geldi. 100 yapalım. Daha büyük ölçekte olsun. Mis. Güzel. Şimdi sahne 1'e geri döndüm. Şu kısmı görecek şekilde bir render alacağım. Sonra final renderından sonra da Photoshop'ta ayarlarımızı yapar dağılırız. Evet, buna karar verdim. Bu olsun. Deneme render'ı bu haldeyken şöyle bir şey göstereceğim. Şimdi şuralara spotlar yapmıştık. Mesh light'lar koymuştuk. ES'ler koymuştuk. Şimdi onlara bir bloom efekti diye bir şey var. Onu göstereceğim. Şimdi şuradaki efekti açtığımda şuradaki ışın miktarının arttığını göreceksiniz. Ve daha gerçekçi bir spot elde etmiş olacağız. Şunu size ile oynayabiliriz. Bloom değeriyle oynayabiliriz. Şöyle azalttığımda daha fazla yayılıyor.
Şunu 4 desek. Evet. Fazla oldu. 2. Size'ını küçültelim. Şöyle. Evet, şu anda iyi. Ya gözünüze hoş gelecek şekilde şu şekilde buradan ayarlayabilirsiniz. Burada bir ışın dağılma efekti veriyor. Daha gerçekçi, benim için daha gerçekçi bir spot haline gelmiş oluyor. Evet, şimdi final render alacağız. Uzun bir render olacak. Sahne 1'de miyiz? Evet, 1'deyiz. Şimdi gelelim ayarlar kısmına. Burada medium'u çekiyorum. Hayda. Normalde şuradaki değerlerle istediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. Oynadığınızda mesela diyelim ki değiştirdiniz, custom diyor. Çünkü buradaki ayarları siz kendiniz girmiş oluyorsunuz. Burada hazır ayarlar benim için yeterli. Burada hide'ı genellikle kullanıyorum. Buradaki işim bu kadar. Kamera ayarlarından zaten buradaki parametre ile oynadığımda şuradaki değerler değişiyor. Mesela diyelim ki şunu 200'e çekelim. Şuraya dikkat edin. Enter'a bastığımda burası değişecek. Şimdi bunu 300'e bir daha çektiğimde ışık değerim bu oluyor. Şimdi render çıktığımda save frame zaten açıktı. Bunu ben genellikle 2000 piksel yapıyorum. Instagram'da paylaşacağım için 2000'e 2000 piksel benim için güzel bir sonuç veriyor. O yüzden 2000'e 2000 bir piksel alıyorum. Burada kurcalayacağım başka bir şey yok. Render parametrelerini zaten şuradaki hazır ayarlardan yaptım. Burayı kapatmıştım zaten. Şimdi buradaki kısmı da şu ayarı zaten en başından beri yapmıştık. Şimdi render'a basabilirim. Uzun bir render olacak. Ondan sonra Photoshop'unu da yaparız. Düzeltmelerini, renk ayarlarını, ışıklarını ayarlarız ve bitiririz. Photoshop'ta daha rahat bir düzeltme, çalışma yapabilmek adına Material ID Color diye bir şey var. Bunu açıyorum. Bunu açmamın nedeni her malzemeye şöyle bir renk atıyor. Photoshop'ta bunu seçmesi çok kolay olduğu için bir seçim yapmak için bu işime yarıyor. O yüzden bunu alıyorum. Render'a basacağım ve videoyu durduracağım. Render bittikten sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, render bitti. RGB Color'ı şurada Bloom filtresiyle yaptığımız render'a baktığımızda etkiyi göreceksiniz. Bu şekilde. Şimdi bunu kaydedeceğim. Şimdi bir de Material ID'sini kaydedelim. Photoshop'a gelelim. Dosya kısmından aç diyorum. Buradan 2 tane resmimi seçiyorum. İlk önce buradan filtreden kamera filtre beyaz dengesini şuradaki imlece tıkladım. Ben birazcık daha şöyle maviye dönük bir şey olsun istiyorum. Otomotivi tıklayalım. Evet, fena değil. Dokusunu arttırabiliriz. Netliğini arttırayım. Sonra açık tonlarıyla oynayabiliriz. Gölgeyi biraz arttırdım. Keskinleştirmeyi arttırıyorum. Evet. Şimdi öncesinin sonrasına bakalım. Bayağı bir buradaki sadece şu ayarlarla render başka bir seviyeye geldi. Bu şekildeydi. Bu hale geldi. OK dedim. Şimdi şu ne işe yarıyor? CTRL A, CTRL C, CTRL V. Kopyaladım. Diyelim ki bir malzemede bir değişiklik yapacağız. Mesela aynada bir değişiklik yapalım. Seçim yaparken bayağı zorlanacağım. Ama şu elementle diyelim ki şunu seçtim. Geldim bu katmanı bir daha. Parlaklık ekleyeceğim diyelim. Şöyle ekleyebilirim. Veya kısabilirim. Kontrast ekleyebilirim. Gördüğünüz gibi malzemeleri direkt etki edebilirim. Onun için bayağı kullanışlı bir şey. Ama şu anda malzemelerimde herhangi bir problem yok. Hepsi tam istediğim gibi çıktı. O yüzden pek de ihtiyacım olmadı. Ama diyelim ki bir malzemede bir değişiklik yapacaktım. Burada malzemeye göre renk atıyor. Oradan tek tıkla seçebiliriz. Veya şuradan seç kısmından renk aralığı deyip mesela şu rengi tıklayayım. Tamam diyeyim. O renkteki bütün kısımları seçer. Sonra bu katmana gelirsiniz. Buradan da ayarlarınızı
yaparsın. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup lütfen videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.